Selam sevgili dostlar, merhaba yazılımla MySQL dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde veri tabanından verileri nasıl bir web sayfasına çektiğimizi anlatmıştım. Yani müşteriler tablosundaki verilerimizi PHP PDO kullanarak HTML bir tabloya nasıl aktardığımızı anlatmıştım. Bugün ise sizlere arkadaşlar veri tabanına PHP PDO kullanarak MySQL aracılığıyla HTML tasarımda bir form aracılığıyla tabi nasıl veri eklenir, nasıl bir veri post edilir onları anlatmaya çalışacağım. Hemen gelip example'ımıza bakalım. Çalışıyor. Güzel. Hemen yeni bir dosya oluşturuyorum ve bu dosyamın ismini müşteri ekle.html diyeceğim. Neden HTML yapıyorum? İlk önce formumu oluşturacağım. Daha sonra bu formu PHP ile import edeceğim. Güzel. Hemen HTML taglarımı açıyorum ve HTML olarak sistemi başlatacağım. Ve bunun altına geliyor bir mail tag alacağım. Buraya karakterimi belirleyeceğim. Karakter diyeceğim. UTF-8 olsun. Daha sonra geleceğim bir title alacağım. Time değil. Title. Title'ımın ismi ne olacak? Müşteri ekle olsun. Güzel. Şimdi hemen gelip benim buradan Bootstrap aracıyla yapacağım bu formumu. Hemen müşteriler.html'e gelip bu Bootstrap linkimi kopyalıyorum. Hemen gelip buraya import ediyorum. Güzel. Bunu da aldık. Şimdi benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Bir body oluşturmam lazım. Hatta bunun öncesinde bir head almam lazım da. Head'imi de ekledim. Bunu kesiyorum. Buraya koyuyorum. Ve geliyorum. Diyorum ki artık body'yi oluştur. Güzel. Ben bütün işlemlerimi HTML'de body içinde yapıyordum. Şimdi benim bir div oluşturmam lazım. Ve bu divin içine bir container eklemem lazım. Bootstrap'tan gelen bu class'ı kullanarak ve bunun içine bir h1 etiketi alıyorum. Class div'i kapatacağım. Ve divin içine bir h1 açıyoruz. Buna da bir class vereceğim. mt5 olsun. Class mt5 biraz yukarıdan boşluk versin. Güzel. İsmi de ne olacak? Yeni müşteri ekle. Güzel. Tamam. Bunu kaydediyorum. Hemen şimdi neye geçeceğim? Bir form oluşturmam lazım benim veriyi alabilmem için. Geliyorum buraya. Form diyorum. Buna bir metot vereceğim. Metodum post olacak arkadaşlar. Çünkü ben bir post işlemi yapacağım. Bir de bir action kısmı vereceğim. Ama action'ı burada boş bırakacağım. Çünkü sayfa içinde döndürme yapacağım. Normal bu projelerde arkadaşlar biz işlem yaparken bu action kısmına mesela ekle.php kısmında işlemlerimizi yapabiliyorduk. Hatta bütün işlemleri tutulan bir PHP dosyasını buraya link verip yönlendirme yapabiliyorduk o PHP dosyasında. Ama burada ben sayfayı kendi içinde döndüreceğim için method action kısmını boş bırakıyorum. Ve geliyorum buraya bir div oluşturuyorum arkadaşlar. Formum için input kısmını tutacak yer. Class diyorum. Ve burada ne diyeceğim? Form grup almam lazım. Form group. Form grubu alacağım böyle ve bunu kapatacağım. Gelip bir tane de label ekleyeceğim. Bu label'ıma da bir class vereceğim. Daha doğrusu for vereceğim. Bunun ismi id olacak. Çünkü bu veri tabanından böyle çekeceğim. Ve diyeceğim ki sana buna müşteri adı. Müşteri adı. Ve şimdi input'umu almam lazım. Input type. Type ne arkadaşlar? Text. Çünkü ben bir karakter çekeceğim burada. Yazı, metin çekeceğim. String bir ifade çekeceğim. Buna bir class vereceğim.
Bu class'ın ismi form control olacak. Form control. Ve buna bir ID atacağım. Labor'daki formu alsın diye adı olsun. Name vereceğim. Adi. Bu adi nereden geldi arkadaşlar? Niye name veriyorum? Çünkü benim birazdan veri tabanına bağlanmam için, veri tabanına formu post edebilmem için veri tabandaki sütun ismini almam lazım. Yani gelip buraya bakıyorum. Localhost'uma gireyim. phpMyAdmin. Hemen e-ticarete giriyorum. Müşteriler tablosuna giriyorum. Bakın buradaki adla aynı tutmam lazım ki verileri aktarabilmem, verileri post edebilmem için. Adı aldık. Soyadını da alıyorum. Bir sonraki işlem için adını da aldım ve bunu ben boş bırakmayacağım. Bana boş bırakmamasın diye bir uyarı versin. Güzel. Kaydediyorum ve formuma bir bakacağım şimdi. Nasıl gözüktü. Localhost diyorum. Bağlantı klasörüne giriyorum. Ekle.html'e girip evet formum bu şekilde geldi. Çok güzel. Şimdi bunu çoğaltıyorum arkadaşlar. Çünkü burada bir soy isim kısmını da alacağım. Hemen müşteri soyadı diyelim. Soyadı 2 nokta koyalım. Buraya da veri tabandaki soyadı alak. Şöyle bir form ismini verelim. ID'ni de verelim. Kaydediyorum ve son olarak e-postayı alacağım burada. Bunun type'ını da değiştireceğim. Buraya type ne yazacağım arkadaşlar? E-mail. Type diyorum. E-mail diyorum ve burada veri tabanından alalım. Yanlışlık olmasın. E-postayı alıyorum burada da. Geliyorum bu name kısmına. E-posta, form kısmına. E-posta, ID'sine de e-postayı yapıştırdım ve son olarak bu divin altına da bir buton ekleyeceğim. Buton diyorum. Bu butona da type vereceğim. Bu ne olacak arkadaşlar? Submit kaydedecek ve bu da bir class verelim buna. Bu class'ımız btn ne olsun? Primary olsun. Arkadaşlar bu btn bu class isimleri hepsi bu Bootstrap'ın bize vermiş olduğu yöntemler yani class'lar, sınıflar yani. Biz Bootstrap kütüphanesiyle formlarımıza bu şekilde stil verebiliyoruz. Yani tek tek style oluşturup tek tek vereceğimize Bootstrap kullanarak daha güzel, daha gösterişli işlemler yapabiliyoruz. Butonu kapatıyorum ve buraya kaydet diyorum. Dosyamı da kaydediyorum. Tarayıcıma geliyorum ve F5 yapıyorum. Güzel. Tıklatınca geliyor. For işlemi de aktif. Müşterinin adı burayı da müşteri e-posta diyelim. E-posta. Güzel. Bakalım tekrardan. Evet. Müşteri sayfamızı bu şekilde oluşturdum. Şimdi benim bu müşteri sayfasını farklı kaydedip PHP'ye çevirmem lazım. Save as diyorum arkadaşlar. Gelip buradan PHP formatımı seçeceğim. Ve müşteri eklenik.php oldu. Güzel. Geliyorum şimdi. PHP kodlarımı aktif edeceğim. Artık benim işim PHP'de. Ve buraya geleceğim. Ne almam lazım arkadaşlar? Bir veri tabanı bağlantısı yapmam lazım ki benim include ile bağlantı.php dahil etmem lazım. .php tırnağı kapatıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum ve bakalım bağlantımız başarılı mı? F5 diyorum. Pardon, buraya PHP yazmam lazım. Bakın bağlantı başarılı bir şekilde geldi. Ben veri tabanı bağlantısını buraya başarılı bir şekilde eklemiş oldum. Şimdi gelelim benim formdan gelen verilerimi post etmeye. Bunun için ben PHP kodlarımda PDO kullanarak bir formdaki veriyi veri tabanına ekleme işlemlerini yapacağım. Şimdi bunları yapmam lazım. İlk önce geliyorum. Benim aynı sayfada döndürme işlemi yaptığım için bunu bir kontrol altına almam lazım. Diyeceğim ki dolar işareti ultra server.
Çünkü aynı sonucu üzerinde döndürüyorum. Ve bunu request etmem lazım. Request diyeceğim. Ne? Metot. Ve bunu posta eşitleyeceğim arkadaşlar. Dolar işareti tırnak içinde. Dolar işareti değil de post olarak alacağım. Post diyeceğim. Güzel. Artık süslü parantezlerimi açabilirim. Çünkü bu koşulun işlemlerini yapacağım. Benim bu koşulu işlemlerini yapmam için önce bir açıklama yazmam lazım. Çünkü burada neden açıklama yapıyoruz arkadaşlar? Büyük bir projede çalışıyoruz. Bir ekip arkadaşımız var. 2-3 tane ekip arkadaşımız var. Mesela ben işten ayrıldım. Ve benim yapmış olduğum kısımdaki değişkenleri, verileri nasıl aldığımı bir sonraki eleman onu görmesi lazım. Ve bunların açıklamalarını bilmesi lazım. Yoksa karşı taraf için çok zaman kaybı olur. Ve projede aksaklıklar meydana gelir. Bu da sizin kötü iş yaptığınız anlamına gelir. Açıklama yapmazsanız. Güzel. Formdan gelen veriler diyeceğim buraya. Form kontrol edeceğim. Formdan gelen veriler. Ne diyelim? Formdan gelen veriler. Şimdi verilerimi alabilirim. Dolar işareti ad diye bir postum var değil mi benim? Evet. Onu alacağım. Onu isset ile kontrol edeceğim. Boş değilse. Peki postu nasıl alıyorum? Dolar işareti alt post fonksiyonuyla ben neyi alacağım? Artık adı alacağım. Ve soru işaretiyle bunun boş olup olmadığını kontrol edeceğim. Neyle? Dolar işareti alt post komutu ile tekrardan ben ne yapacağım? Buraya adı alacağım. Ve artık bu boş mu? Null mu geliyor? Dolu mu geliyor? Boş mu geliyor? Onu kontrol ediyorum burada. Güzel. Adı aldım. Şimdi benim neyi almam lazım? Soyadı. Hata yapmayalım. Şuradan soyadı alalım. Geliyorum soyadı alıyorum. Eşittir diyorum. Tekrar isset ile bunu kontrol edeceğim. Ve kontrol mekanizmam ne benim? Post. Tekrar geliyorum. Köşeli parantezlerimi açıyorum ve tek tırnaklar içinde soyadı dahil ediyorum. Ve soru işaretiyle boş mu dolu mu olduğunu kontrol edeceğim. Tekrar post ile. Köşeli parantezlerimi açıyorum. Tırnak soyad 2 nokta tırnaklarımı koyuyorum ve nokta virgülümü dahil ediyorum. Bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Verinin boş olup olmadığını, gelen bir verinin var olup olmadığını kontrol ediyorum. Dolar işareti son olarak da e-postaydı. Bir bakalım. Yanlış yazmayalım. Ctrl C diyorum. E-postayı da alıyorum. Tekrar isset ile kontrol ediyorum. Bunu dolar işareti alt post. Aynı işlemleri burada da yapıyorum. Tırnak içinde e-postayı alıyorum. Null değeri var mı? Onu kontrol edeceğim. Soru işaretiyle post köşeli parantezlerim tırnak e-posta 2 nokta ve null değerlerini alacağım. Güzel. Ben burada formdan gelen postlarımın var olup olmadığını aldım. Şimdi verilerin doluluğunu kontrol etmem lazım. Onun için de bir açıklama yazacağım. Veri dolu mu? Boş mu? Bunu if ile yine yapacağım arkadaşlar. If diyeceğim. Geleceğim. Neyi alacağım? Dolar işareti adı. Toplu bir kontrol yapacağım burada. And dolar işareti neyi alacağım? Soyadı. And ve birden fazla kontrol yaptığım için and kullanıyorum. Dolar işareti e-postayı aldım. Ve süslü parantezlerimi açıyorum. Diyorum ki arkadaşlar eğer verimde boş bir değer yok ise herhangi bir sorun yok ise artık bana bunları veri tabanına ekle. Açıklamamı yazıyorum. Veri tabanına veri ekleme işlemi diyeceğim. Güzel. Geliyorum artık işlemlerimi yapabilirim. İlk işlemim ne olacak arkadaşlar? Benim burada bağlantı.php'de oluşturduğum bu PDO'yu buradan çekip benim SQL sorgularıma dahil etmem lazım. Geliyorum diyorum ki dolar işareti gönder diye bir veri oluştur. Değişken oluştur pardon. Ve bunu veri tabanı bağlantısından gelen PDO ile al.
PDO ile al. Ve artık bunu aldıktan sonra SQL komutumu hazırla. Benim SQL komutumu hazırlamam için prepare komutunu kullanmam lazım. Yani bu bana SQL komutunu hazırlıyor. Ben veri tabanına veri eklemek için ne kullanıyordum MySQL'de arkadaşlar? Insert into. Burada da aynı şekilde insert into'yu kullanacağız. Insert diyorum. Into. Değil mi? Ne? Müşteriler tablosu. Hemen veri tabanıma geliyorum. Bana müşteriler tablosunun ismini alıyorum buradan. Ve şuraya yapıştırıyorum. Bana burada ne lazım? Hangi değerli satırlarım vardı benim arkadaşlar? Adı, virgül, şuradan alalım. Soyadı, virgül, bir de e-postası vardı değil mi arkadaşlar? Pardon, kontrol diyeceğim. Şuraya e-postayı alacağım. Ve bunların birer values değerleri var. Artık benim gireceğim değerler var buraya. Formdan gelecek değerleri values'te alıyordum. Values diyorum. Ama burada farklı bir şekilde alacağım ben bunları. Çünkü boş bir değer var ise yukarıda belirttiğim gibi soru işaretleriyle ben bu şekilde de verilerimi alabiliyorum. Ve şuraya noktalı virgülümü koyuyorum. Güzel. Gönderi prepare komutuyla hazırladım. SQL sorgumu hazırladım. Değer var olan sütunlarımı, satırlarımı girdim. Ve alacak olan, formdan gelecek olan değerlerimi de soru işareti belirtilen yerlere aldım. Şimdi benim bu verileri execute ile dizin haline getirip veri tabanıma yazdırmam lazım. Bunun için tekrar dolar işareti gönder değişkenini alıyorum. Ve artık bunu execute ile bir diziye çevirmem lazım. Execute ile bir diziye çevirmem lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar PHP'de diziler köşeli parantezler içinde yapılıyordu. Execute zaten bir fonksiyon. Ben bu fonksiyonun içine dizi halinde verilerimi yani değişkenlerimi alacağım. Hangi değişkenlerimi alacağım? Post ettiğim adı, virgül, post ettiğim soyadı ve post ettiğim e-postayı alacağım. Güzel. Bunu da aldım. Pardon, şuraya noktalı virgülümü koydum. Ve artık bu işlemler başarılıysa dolar işareti başarılı, yani success diyeyim, İngilizcesini kullanalım. Success olsun. Başarılıysa bana bir mesaj versin. Müşteri başarılı bir şekilde veri tabanına eklendi. Nokta. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Başarılı bir şekilde eklenmediyse arkadaşlar ne yapıyorum? Else ile dolar işareti error diyorum. Ve buna da bir değer veriyorum. Hata, veri tabanına eklerken hata oluşturulsun. Güzel. Buna da noktalı virgülümü koyuyorum. Ve böylelikle ben formdan gelen verilerimi kontrol edip başarılıysa bu mesajı verdirteceğim. Hata olduysa bu mesajı verdirteceğim. Şu an herhangi bir sorun yokmuş gibi gözüküyor. Ama ben bu hataları nerede göreceğimi onları da size anlatacağım. Hemen geliyorum. Bu hatalarımı ben burada konteynerin içinde bastıracağım. Hatalarımı bastırabilmem için arkadaşlar hemen else if mantığını kullanacağım burada. PHP ile if mantığını açıyorum ve şöyle bir PHP'yi kapatayım. Çünkü herhangi bir sorun çıkmasın direkt. If diyorum. Parantezimi açıyorum. Kapatıyorum. Ve buna ünlemli empty ile boş bir değer gelmediyse kontrol edeceğim empty ile. Neyi kontrol edeceğim arkadaşlar? Hemen dolar işareti success'ı. Yani başarılıysa bana bunu ver diyeceğim. Geliyorum buraya. İki nokta üst üste koyuyorum. Ve artık ben HTML kodu yazabilirim. HTML kodumu div diyeceğim, bir class kullanacağım. Ve bu class'ın Bootstrap'ın bana vermiş olduğu bir özellik var. Onu kullanarak uyarı mesajını almam lazım. Alert diyeceğim.
alert success. Student'ten bana bir mesaj versin ve buraya bir daha PHP kodlarımı yazacağım. Ve diyeceğim ki echo, bir kontrol yapalım. Çünkü bizim SQL'de güvenlik kontrolleri yapmamız lazım. Bunun için sizde SQL koruma sistemi var. Hemen ondan bahsettim ve buranın içine neyi alacağım arkadaşlar? Success'ını. Yani bu niçin var arkadaşlar? Bu karakter korumayı niye aldım? Ben özel karakterleri veyahut da farklı bir SQL girişlerini engellemek için, yani bir güvenlik aşaması olduğu için bunu kullanıyoruz. PHP'de daha güvenli önlemler de var. Onları da PHP derslerinde size bahsedeceğim zaten. Şurada div'i de kapatalım. Div'i de kapattık böyle. Güzel. Şimdi bir de benim else if'im vardı. Onu da alacağım. Çünkü hata mesajı gelirse. Hemen şunu alıyorum. Şöyle kopyalıyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Else if diyeceğim buraya. Else if. Else if. Evet. Pardon. Söylemeyeyim. Evet. Else if ise buraya ne olacak? Error. Gelecek ve bunu bir daha kopyalıyorum. Burada bu sefer ben ne yapacağım? Hata. Error mu? Bu danger olacak. Ve buraya ben success değil de error alacağım. Ve end if'imi artık bitirmem lazım. And if diyeceğim. Noktalı virgül PHP'mi kapatacağım. Güzel. Böylelikle uyarı pencerelerimi de artık görebileceğim. Hemen deneme yapalım. Bakalım herhangi bir hatamız var mı? Tarayıcıma geliyorum. Ekle.php yeniliyorum. Şu an herhangi bir sorunum yok. Hemen geliyorum. Müşteri ekleyeceğim. Ne olsun? Mehmet Ozan olsun. Soy ismi de Veci olsun. Ve e-postası Ozan, evet, ozan.com olsun. Kaydet diyorum. Bakın uyarı bana başarılı bir şekilde geldi. Müşteri başarılı bir şekilde veri tabanına eklendi. Hemen veri tabanına bakıyorum. F5 diyorum arkadaşlar. Bakın Mehmet Ozan, deveci @ozan başarılı bir şekilde veri tabanına ekleme işlemini yaptık. Evet arkadaşlar, veri tabanına veri ekleme bu şekilde. Bir sonraki derste veriyi düzenleme ve silme işlemlerini yapacağız. Herkese iyi çalışmalar. Kanala abone olup videoları beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Kolay gelsin.